Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı ev dekorasyonlarınızda şık bir sunum katacağını düşündüğüm tığ işi lale desenli bardak altlığı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bardak altlığı deseninde sıra sayısını artırarak aynı desenin suplasını da örebilir ve takım olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapacağımız bardak altlığının çapı yaklaşık 11 santimetre. İstediğiniz renk kombinelerini uyarlayabilirsiniz. Ve kullanacağım ip ise 5 katlı %50 koton, %50 akrilik, orta kalınlıkta iptir arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 2,20 milimetre ile bardak altlığını öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden bardak altlığının yapılışına başlayalım. Desenin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 4 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan, 1 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan, 1 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan ve bu şekilde halkanın içerisine yan yana toplam 12 tane boşluk oluşturacağız. 3 tanesini yaptık. Kalanları da yapmaya devam edelim. Şu an yan yana toplam 11 tane boşluk oluşturduk. 12. boşluğu yapmak için bir zincir, 3. zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. 1 zincir, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. 1 zincir, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Yan yana toplam 12 tane grup oluşturduk. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. 1 zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin üzerinde görünen ilmekten kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapalım. Sonraki grupta bulunan birinci trabzanın tepesine 1, ikinci trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Bir zincir, sonraki grupta bulunan birinci trabzanın tepesine 1, ikincisinin tepesine 2 ikili trabzan yaparak 3. sırada her grupta toplam 3 trabzan olacak şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir, ilk zincirin tepesinde görünen ilmeğin içerisine kayma dikişi yapalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Son trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. 1 zincir, alttaki trabzan grubundan 1 ve ikincisinin tepesine 1 ikili trabzan, üçüncüsünün tepesine 2 ikili trabzan yaparak toplam 4 tane ikili trabzan elde edelim. Bir zincir, sonraki gruba geçiş yaparak yan yana 2 trabzan, son trabzanın tepesine çift trabzan yaparak 4 tane ikili trabzan yapalım ve bu sırada her grupta 4 ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir ve ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan ve son trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Bir zincir, yan yana 3 trabzan, sonraki trabzanın tepesine çift trabzan yaparak 5 tane ikili trabzan elde edelim. Bir zincir, sonraki gruba geçiş yapalım. Yan yana 3 trabzan, son trabzanın tepesine 5 trabzan yaparak sıra sonuna kadar her grupta 5 ikili trabzan oluşturarak devam edelim. Beşinci sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim ve lalenin yaprakları için yeşil renk ile devam edelim. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine önce 2 tane yarım trabzan yapalım. Daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım ve buraya V dikişi oluşturalım. 2 zincir, 3 boşluk atlayalım. Zincir boşluğuna önce 2 tane yarım trabzan, tığda bekleyen ilmeklerin hepsini kapattıktan sonra 2 zincir, aynı boşluğa önce 2 tane yarım trabzan, daha sonra tığda bekleyen 3 ilmeği kapatarak tekrar V dikişi oluşturalım. 2 zincir, 3 tane boşluk atlayalım ve tekrar V dikişi yapalım. İki zincir, 3 tane boşluk atlayacağız arkadaşlar. Burada gruplar arasında yapmış olduğumuz bir zinciri de mutlaka ilmek ya da boşluk olarak saymaya devam edeceğiz. Bakın birinci ilmek, ikinci ilmek, sonraki grupta bulunan ilk trabzan, üçüncü ilmek ve daha sonraki ilmeğe atlayarak V dikişi yapalım. İki zincir yaptıktan sonra 1, 2, 3 boşluk atlıyoruz. Bu kez zincir boşluğunun içerisine V dikişlerini yapacağız ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıra sonuna kadar yan yana V dikişlerini yaptım ve sıranın sonunda da 1, 2, 3 tane boşluk kalmış oldu. 2 zincir, ilk yapmış olduğumuz desenin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek pembe renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz herhangi bir V dikişi ortasından ipi sabitleyebilirsiniz. 4 zincir. Aynı boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan yapalım.
4 ikili trabzanı yaptıktan sonra ilk ilmeğin tepesinden kayma dikişi yaparak buraya popcorn oluşturalım. 3 zincir, tepede oluşan yuvarlak küçük boşluğun içerisine sık iğne, 3 zincir, aynı boşluğun içerisine sık iğne, 3 zincir ve aynı boşluğun içerisine sık iğne yaparak ilk lale desenini bu şekilde oluşturmuş olduk. 2 zincir, 2 V dikişi ortasındaki boşluğa sık iğne yapalım. 2 zincir, sonraki V dikişi ortasına 5 tane ikili trabzan yapalım. Ve ilk yapmış olduğumuz trabzan tepesinden kayma dikişi yaparak popcorn oluşturalım. Ve tepede görünen bu küçük zincir boşluğuna 3 zincir sık iğne yaparak toplam bu işlemi 3 kez tekrar edelim. İki zincir, 2 V dikişi ortasına sık iğne yapalım. 2 zincir, sonraki V dikişi ortasına 5 trabzan yaptıktan sonra lale desenlerini oluşturalım ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Lale desenlerini yaparak sıranın sonuna ulaştık ve son lale desenini yaptıktan sonra 2 zincir yapalım. 2 V dikişi ortasına sık iğne, 2 zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kayma dikişini yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim. Ve bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Böylelikle bardak altlığının tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.